Bir an için düşünün. Bir filozof akıl sağlığını yitirmeden hemen önce son bir kitap yazıyor. Bu kitap hem bir hayat hikayesi, hem bir manifesto, hem de dünyaya açılmış bir savaş ilanı. İşte bugün Friedrich Nietzsche'nin o en kişisel, en kışkırtıcı ve evet en tuhaf kitabı olan Ecce Homo'ya dalıyoruz. Bu, bir insanın bütün dünyaya "bakın ben buyum" diye haykırışının hikayesi. Hazırsanız haydi başlayalım. Ve işte daha ilk saniyeden Nietzsche'nin o sarsıcı sesiyle karşılaşıyoruz. Bu cümleyle aslında bütün kitabın tonunu belirlemiş oluyor. Son derece kişisel ve bir o kadar da kavgacı. Anlıyorsunuz ki onun derdi sadece anlaşılmak değil, asıl meselesi kesinlikle yanlış anlaşılmamak. Bu kitap aslında Nietzsche'nin büyük fırtınayı koparmadan önceki son hazırlığı. En sarsıcı fikirlerini dünyaya sunmadan hemen önce durup diyor ki, bir dakika, önce bu fikirlerin arkasındaki adımı bir tanıyın ama benim anlattığım gibi tanıyın. Düşünsenize, bir yanda felsefesiyle dünyayı yerinden oynatacağına inanan bir adam var, diğer yandaysa onun bu devrimci fikirlerini duymayan, duysa da anlamayan bir dünya. İşte bu devasa boşluk, bu sessizlik onu bu kitabı yazmaya itiyor. Ben kimim sorusunu bir daha kimse yanlış cevaplayamasın diye. Şimdi Nietzsche putları devirmekten bahsettiğinde aklınıza öyle taş heykeller falan gelmesin. Onun hedef aldığı putlar bizim zihinlerimizin içinde. Yani ülküler, idealler. Ona göre ahlakın ve dinin bize sunduğu o gerçek dünya vaadi, elimizdeki tek gerçek olan bu hayatın değerini çalan bir yanılsamadan ibaret. Peki, bu kadar büyük ve yıkıcı fikirler nereden geliyor? Soyut düşüncelerden mi? Yüce bir ruhtan mı? Hayır. Nietzsche'ye göre cevap çok daha şaşırtıcı bir yerde. Bedenin ta kendisinde. O, felsefeyi göklerden alıp yeryüzüne, hatta midemize kadar indiriyor. Bakın şu tabloya, felsefe tarihinin binlerce yıldır neyle meşgul olduğuna bakın. Tanrı, ruh, kurtuluş. Şimdi de Nietzsche'nin gündemine bakın. Beslenme, iklim, dinlenme. İnanılmaz değil mi? Sanki bize şunu söylüyor. Belki de insanlığın en büyük sorunlarının kaynağı teolojik değil, tamamen fizyolojiktir. Ve bu küçük dediğimiz şeyleri ne kadar ciddiye aldığını şu örneklere bakınca anlıyorsunuz. Alman mutfağına olan eleştirisi bir gurmelik değil, felsefi bir teşhis. Ona göre ağır yemekler zihni de ağırlaştırır. Yani Alman felsefesinin o meşhur karmaşıklığı belki de sadece Alman mutfağının bir sonucuydu, kim bilir. Ve mesele sadece yemekle bitmiyor. İklim de var. Mantık basit aslında. İklim metabolizmayı etkiler, metabolizma da düşüncenin hızını ve netliğini. Yani bir dahi olmak istiyorsanız sadece doğru kitapları okumak yetmez. Doğru coğrafyada yaşamanız da lazım. Şimdi burada çok ilginç bir çelişki var. Nietzsche kendine hem decadent diyor, yani çürümüş, hasta, hem de bunun tam tersi olduğunu iddia ediyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle ki, çektiği hastalıklar ona iki farklı bakış açısı kazandırmış. Hem hastalığın getirdiği zayıflığı iliklerine kadar biliyor, hem de o zayıflığı aşma iradesini. Kendi hastalığı, modern kültürün hastalıklarını teşhis etmek için kullandığı bir mikroskoba dönüşmüş adeta. Peki, tamam. Doğru beslendi, doğru iklimi buldu, sağlığına dikkat etti. Bütün bu enerji, bu güç ne için toplandı? Sadece iyi hissetmek için mi? Kesinlikle hayır. Bütün bunlar büyük bir savaşa hazırlıktı. İşte şimdi o savaşın ne olduğunu göreceğiz. Sizce bir filozofun asıl işi nedir? Dünyayı anlamak mı, yorumlamak mı? Nietzsche'ye göre bunların hiçbiri değil. Onun bu soruya cevabı felsefe tarihinin belki de en kışkırtıcı cevabı. Çünkü o, dünyayı değiştirmekten önce onu yıkmak gerektiğini düşünüyordu. İşte görevi bu kadar net. O, yeni bir bina inşa etmeye çalışan bir mimar değil. O, eski ve çürük binayı temellerinden havaya uçurmaya gelmiş bir dinamit uzmanı. Onun savaşı, binlerce yıldır medeniyetimizi ayakta tuttuğuna inanılan tüm o yüce ideallere karşı açılmıştı. Ama sakın yanlış anlamayın. Bu kör bir öfke değil. Aksine çok disiplinli bir savaş. Kuralları var. 1. Düşmüş olana vurmam diyor. Sadece zirvedeki egemen fikirlere saldırırım. 2. Bu yolda yalnız yürürüm, müttefik aramam. 3. Meselem şahıslarla değil, fikirlerle. Ve 4. Bu savaşta kişisel kinin yeri yok. Bu bir öfke değil, bir strateji. Kitabın bu bölümünün başlığına bakın. Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum? İlk bakışta oldukça kibirli görünüyor değil mi? Ama aslında bu kibrin arkasında derin bir trajedi var. Anlaşılmamak. Nietzsche burada aslında şunu anlatıyor. Beni neden anlamıyorsunuz ve buna rağmen ben neden bu kadar değerliyim? İşte bu cümle
onun yalnızlığını ve çağının ne kadar ilerisinde olduğunu belki de en iyi anlatan cümle bu. O kendi zamanına konuşmuyordu. Yazdıkları geleceğe atılmış bir mesaj gibiydi. Bir gün onu anlayacak yeni kulakların ortaya çıkacağını biliyordu. Ve bu yanlış anlaşılmaların zirvesinde tabii ki üst lisan var. İnsanlar Nietzsche'nin bu tehlikeli, sarsıcı fikrini aldılar ve onu evcilleştirdiler. Onu tanıdık bir ideal insan kalıbına soktular. Oysa Nietzsche'nin üst insanı bir ermiş ya da bir kahraman değildi. O, mevcut iyi dediğimiz ahlakı yıkacak, değerleri alt üst edecek bir yıkıcı, bir sonraki aşamaya geçişi sağlayacak bir köprüydü. Peki, her şeyi yıktık, bütün putları devirdik. Geriye ne kaldı? İnsan şimdi neye tutunacak? İşte şimdi bütün bu fırtınanın tam merkezine Nietzsche'nin o temel soruya, kişi nasıl kendisi olur sorusuna verdiği nihai cevaba geliyoruz. İşte formül bu. Amor fati. Latince, yazgını sev. Ama bu sadece entelektüel bir kavram değil. Bu bir yaşam sanatı. Nietzsche'ye göre bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe, büyüklüğün ta kendisi bu formülde saklı. Ama dikkat, bu ne yapalım kaderimiz buymuş deyip boyun eğmek kesinlikle değil. Bu pasif bir kabulleniş değil, aktif bir aşk. Hayatınızda olan biten her şeyi, iyi kötü demeden, zaferleri de yenilgileri de, en büyük sevinçleri de, en derin acıları da, hepsine birden evet demek. Sadece katlanmak değil, onu gerçekten istemek. Ve Nietzsche bu son, güçlü ve hatta biraz da korkutucu tanımla aslında soruyu hepimize yöneltiyor. Hayatını, yaşadığın her anıyla, en ufak bir detayı bile değiştirmeden sonsuz bir döngüde tekrar tekrar yaşamayı tüm kalbinle ister miydin? İşte bu soruya tereddütsüz kocaman bir evet diyebildiğin an, Nietzsche'ye göre tam da o an insanın kendisi olduğu andır.